Yaşam bize birçok seçenek sunar. Yaptığımız seçimler hayatımızdaki yol haritamızı belirler. Aynı durum sağlığımız ve tabii kalbimiz için de geçerli. Yaptığımız her seçim, attığımız her adım kalbimiz adına bir rota belirler. Doğru izlenen bir yol haritasıyla kalbimize ihtiyacı olanı verirken, yanlış atılmış her adımla da kalp krizine zemin hazırlayabiliriz. Kalp krizi, kalbin ana besleyici damarları olan koroner arterlerde oluşan tıkanma sonucu kalp kasının bir bölümünün oksijensiz kalmasına bağlı olarak kalp kasında meydana gelen zedelenmeyi ifade ediyor. Kalp krizi ani gelişen ve ölümcül olabilen bir hastalıktır. Hem dünyada hem de Türkiye'de en sık görülen ölüm nedenleri arasındadır kalp krizi. Dostlar, kalp krizi geliyorum der. Bir hatırlatma. Kanalımıza abone olmayı, zili de aktif etmeyi lütfen unutmayın. Sosyal medya hesaplarınızdan YouTube linkimizi paylaşmanızı önemli rica ediyoruz. Doçent Doktor Kenan İltümür, kalp krizi sırasında yaşananları şu sözlerle anlatıyor. Göğüste 20 dakikadan fazla süren boyun, omuz ve kollara yayılan şiddetli ve baskı yapan ağrı, nefes darlığı, öksürük, baş dönmesi, bayılma, kusma, mide bulantısı, soğuk terleme, çarpıntı, aşırı halsizlik, endişe ve ölüm korkusu duyulur. Bazen kalp krizi çok ani ve şiddetli bulgularla başlar, ancak bazı kişilerde, örneğin şeker hastalığı olan kişilerde olay yavaş ve hafif bir ağrı veya rahatsızlık gibi bu hisle başlar. Kalp krizinin belli sebeplere bağlı olarak ortaya çıktığını söyleyen Avrasya Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Esat Akıncı, bu sebeplerin başında diyabet, kolesterol, tansiyon yüksekliği, aşırı kilo, ailevi yatkınlık ve sigara kullanımı geliyor. Bunun dışında damar tıkanıklığı riski taşıyanlar, sigara kullananlar ve kötü beslenme alışkanlığına sahip kişilerde risk grubu altındadır, diyor. Peki, kalp krizi esnasında neler yapılmalı? Allah korusun. Başımıza böyle bir hal geldiği vakit, öncelikle telefonla mutlaka yakınlarınızı arayıp durumu haber verin. Bulunduğunuz yerin kapısını aralayın ve yardıma gelecek kişinin sizi bulmasını kolaylaştırın. Bir bardak su ile aspirin için. Kuvvetli öksürük geçici olarak kan akımını arttırır. Bu nedenle burun deliklerinizi kapatarak kuvvetli biçimde öksürmeye çalışın. Pencerenizi açın ve odaya oksijen girmesini sağlayın. Yardım gelmesini beklerken uzanın ya da oturun. Soğuk ya da sıcak suyun altına kesinlikle girmeyin. Özellikle soğuk su böyle durumlarda çok tehlikeli. Çünkü kalp damarlarını büzer, mevcut durumu daha da kötüleştirebilir. Kalp krizinin önüne geçmek için neler yapılmalı? Kalp hastalıklarında beslenme nasıl olmalı? Hemen her videomuzda sağlıklı beslenmenin önemine vurgu yapıyoruz. Bunu yaparken de vücudunuzu tanımanızın hayati önemli olduğuna dikkat çekiyoruz. Kalp ve damar sağlığını genç yaşlarda koruyacak şekilde beslenme düzeni oluşturmak, ilerleyen yaşlar için en güzel ve en değerli yatırım olacaktır. Katı yağlar yerine sıvı yağları tercih edin. Sıvı yağlar içinde zeytinyağı kullanımını arttırın. Doymuş yağlar yerine zeytinyağı kullanımı, kandaki kolesterol miktarını azaltarak kan basıncını düzene sokuyor. Yapılan araştırmalarda zeytinyağı tüketen kişilerde kalp krizi ve felç riskinin %41 oranında düştüğü görülmüştür. Yeterli ve dengeli beslenme esas alınmalı. Akdeniz tipi diyetler damar sertliğinin önlenmesi ve geciktirilmesinde etkilidir. Günlük harcanan kaloriden fazlasını almamaya özen gösterin. Özellikle 40 yaş üstü için söylüyoruz. Şeker hastalığı olan kişiler çok kontrollü olmalılar. Kontrolsüz, özellikle kan şekeri 200'ün üzerinde seyreden hastalarda kalp, böbrek ve beyin damarlarında kısa sürede ciddi daralmalar olabilir. Özellikle 40 yaş üzerindeki her kişinin haftada en az 5 gün 40'ar dakika tempolu yürümesi, yüzmesi gerekiyor. Kalp sağlığı açısından çok faydalı. Balık tüketimini arttırın. Balık tüketimini arttırırken kırmızı et tüketimini haftada 1 olarak sınırlandırın. Tavuk ve hindi gibi
beyaz et tüketimine de ağırlık verebilirsiniz. Yağ içeriği yüksek poğaça, cips, kek, pasta gibi gıdalar tüketmekten vazgeçin. Besinler pişirilirken ızgara, buğulama, haşlama gibi yöntemleri tercih edin. Tuzu azaltın. Mümkünse tuzdan uzak durun. Alkol. Mümkünse azaltın. Değilse tamamen çıkarın hayatınızdan. Sigara da aynı şekilde. Azaltın demiyoruz. Sigarayı hayatınızdan bir an önce çıkarın. Sigara içenlerden de uzak durun. Kalp dostu besinler. Balık. Protein, B6 vitamini, B12 vitamini, selenyum ve demir kaynağıdır balık. Yüksek derecede omega-3 yağ asidi içeren somon, uskumru, ton balığı gibi balıklar kalp sağlığı için son derece yararlı. Balık, kan pıhtılaşmasını azaltarak ritim bozukluklarını engelliyor. Ceviz, fındık. Yüksek antioksidan özelliği olan omega-3 ve E vitamininin yanı sıra magnezyum ve posa da içerir. Ceviz ve fındığı, hatta tüm kuru yemişleri tuzsuz tercih edin. Keten tohumu. Doymamış yağ asitleri, potasyum, posa, E vitamini ve omega-3 içeriyor. Bu sayede kalp hastalıklarına karşı koruyucu etkisi bulunuyor. Her gün bir çorba kaşığı keten tohumunu yoğurt, çorba gibi besinlerin içine katarak tüketebilirsiniz. Kuru baklagiller. Kuru fasulye, barbunya, nohut gibi bakliyatlar sahip oldukları B grubu vitaminleriyle kalp sağlığını koruyacaktır. Sebzeler. Turuncu ve kırmızı sebzeler, havuç, kırmızı biber, tatlı patates, içerdikleri C vitamini ile yine kalp sağlığını korumaya yönelik iyi bir yatırım olacaktır. Ispanak ve brokoli gibi besinler potasyum değerleriyle kalp dostu sebzelerdir. Avokado. Avokado da zeytinyağı gibi doymamış yağ asitleriyle zengindir. Bu bakımdan tüketilmesi faydalıdır. Süt ve süt ürünleri. Süt ve yoğurt gibi mandıra ürünleri yüksek kaliteli protein, kalsiyum, B vitamini, mineral ve düşük miktarda yağ içeriyor. Kuşkonmaz. Düşük kalorili bir gıdadır. B6 vitamini, folik asit, C vitamini, keratin ve çeşitli lifler içerir. Bir kase haşlanmış kuşkonmaz, vücudun günlük B vitamini ihtiyacının %66'sını karşılıyor. Elma. Çözülebilen ve çözülemeyen iki tür lif içerir. Çözülebilen pektin lifleri sayesinde kolesterolün düşmesine yardımcıdır. Arpa. Karbonhidrat deposu arpa, B6 vitamini, demir, çinko içerir. Kötü kolesterolün düşmesine yardımcıdır. Muz. Potasyum içeriği nedeniyle bir mineral deposudur. Yüksek tansiyonu ve kötü kolesterolü düşürür. Pancar. Zengin bir potasyum ve folik asit kaynağıdır. Çok düşük kalorilidir. Sebzeler arasında en fazla doğal şeker içerenidir. Sarımsak. İçinde bulunan besin öğelerinden dolayı damar içinde pıhtılaşmayı engelleyerek kroner kalp hastalıklarının oluşma riskini azaltıyor. Her gün bir diş sarımsak yenmesi iyidir. Yulaf, çavdar, tam buğday un. B ve E vitamini içeriklerinden dolayı kalp hastalıklarını önleyici özellikleri vardır. Yeşil çay. Çayda bulunan polifenoller, antioksidan özelliği nedeniyle kalp hastalıklarının engellenmesinde yardımcıdır. Siyah çay ve kahve tüketimi yerine yeşil çay, ada çayı, papatya, rezene gibi bitki çaylarının tüketimi arttırılmalı. Domates ve karpuz. Antioksidan özelliği sayesinde domates ve karpuz, yapılan araştırmalarda kalp hastalıkları oluşum riskini azalttığı ortaya çıkmıştır. Soya. Yüksek protein içeriğinin yanı sıra içerdiği B1, demir, çinko, fosfor, magnezyum sayesinde kalp hastalıklarının engellenmesinde etkili oluyor. Kalbinizi korumak için bunları yapın. Düzenli spor yapın ve stresi hayatınızdan çıkarın diyen Avrasya Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Esat Akıncı, kalbi korumak adına yaptığı hayati önemdeki tavsiyeleri şöyle. Düzenli egzersiz, kalp hastalıkları ve kalp krizinden koruduğu gibi kalbinizi, kemiklerinizi ve kaslarınızı güçlendiriyor. Ancak 35 yaşından sonra yoğun efor gerektiren bir spora başlayacaksanız mutlaka gizli kalp hastalığı riskine karşı iyi bir kalp kontrolünden geçin. Aile geçmişinizde kalp hastası varsa, kilo problemi yaşıyorsanız, diyabet veya yüksek tansiyon hastasıysanız, sigara kullanıyorsanız,
40 yaşından sonra bu testleri mutlaka yaptırın. Total kolesterol, HDL iyi huylu kolesterol, LDL kötü huylu kolesterol, trigliserit, kan şekeri. Hürriyet gazetesi yazarı Profesör Doktor Osman Müftüoğlu, kalp krizini anlattığı bir yazısında neme dikkat başlığı ile kalp krizi riski yüksek kişiler için sıcak ve nemli havaların daha tehlikeli olduğuna dikkat çekti. Özellikle tansiyonu yüksek olanlar, şeker hastaları, önceden kalp krizi geçirmiş, stent takılmış ya da bypass ameliyatı olmuş kişilerin sıcaklardan ve aşırı nemden çok etkilendiğini dile getiren Osman Müftüoğlu, sıcak, nemli günler aşırı yorgunlukla birleştiğinde kalp krizi riski tehlikesi artıyor uyarısında bulundu. Kıymetli dostlar, videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, zili de aktif etmeyi unutmayın. Videomuzun YouTube linkini sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Sağlığınız için, sevdikleriniz için kendinize iyi bakın.